Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bu videomuzda Tolkien'in kitaplarını inceleyeceğiz. İlk önce sorduğunuz bir soru vardı. Hangi sırayla okumalıyız? Önce onu cevaplayacağız. İkinci bölümde Tolkien'in Türkçe'ye çevrilmiş diğer kitaplarına bakacağız. Üçüncü bölümde de yabancı, İngiliz daha çoğunlukla baskısı olan hikayeyle ilgili ben size bazı bilgiler vermek istiyorum. Evet, hemen konuya gelelim isterim. Hangi kitabı okuyarak başlamamız gerekiyor? Cevap çok basit. Hobbit'i okuyarak başlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü basit okunan bir roman, kolay okuyabileceğiniz bir roman. Aynı zamanda da size Tolkien evreniyle ilgili temel bilgileri verebilecek bir roman. Veya hikaye, nasıl alırsanız. Nedir? İşte ırkları görüyoruz, kendi aralarındaki diyalogları, iletişimi, dost mudur, düşman mıdır, bu tür dengelerin hepsini bunda görüyoruz. Irkları tanıyoruz, ırkların özelliklerini görüyoruz. Ne var ne yok Orta Dünya'da bize net olarak bir fikir veriyor Hobbit. Aynı zamanda da temel olarak bir çocuk romanı, çocuk hikayesi olduğu için okunması da kolay, akıcı bir yazım şekli var. Hızlı bir şekilde geçiyoruz, gidiyoruz. Ancak bu noktada şunu seçmemiz gerekiyor. Şimdi çıkan baskıları arasında benim göstermek istediğim arkadaş budur. Bu notlarıyla, fotoğraflarıyla işte hangi dillerde basıldığı, nedir ne değildir bayağı bir notlarıyla beraber bir Hobbit. Hani ben not almak istemiyorum, bana her şeyi açıklasın, zaten giriyorum, başlıyorum. Hani bir de onunla mı uğraşacağım diyorsanız evet, burada çözüm var. Alıyorsunuz, açıklamaları da yanında geliyor. Onun dışında gördükleriniz sadece okumak üzere, öyle bir not falan yok, bildiğiniz hikaye anlatılıyor. Orada da seçeceğiniz konu, kapak tasarımlarını seçebilirsiniz. Bir tanesi bu ilk basımına çok yakın tasarımı olan, genelde de 75. yıl edisyonu dedikleri kapak tasarımı. Itaki'nin güzel beyaz tasarımı, daha önceden çıkarttığı bu altın hardcover versiyon ve daha sonradan gelen yeni nesil, benim de tasarımını en beğendiğim bu siyah kaplı kitap. Bunlar herhangi birini alıp okuyup Tolkien dünyasına girişi tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında doğal olarak karşımıza gelen üçlemedir. Yüzüklerin Efendisi'ni okumadan Tolkien dünyasıyla ilgili çok net bir fikrinizin olması çok zor. Buna omurgası diyebiliriz aslında olayın. Zaten Hobbit'in popülaritesinin üzerine gelip Yüzüklerin Efendisi olayı tamamlamıştır. Çok güzel yazılmış, okunması diğerine göre tabii ki doğal olarak zor olan bir kitap ama sağlam bir yapısı vardır yazılış şekli itibariyle. Hikayenin gidişi, işte detaylar, özellikle İki Kule'yi okuduğunuzda bazı yerlerdeki o detayların veriliş şekli sizi çok etkileyecek. O yüzden 2 numarada Yüzüklerin Efendisi var benim için. Hemen buradan devamında nereye gideceğimizi soruyorsak doğal olarak cevabımız Silmarillion. Şimdi bu hangi versiyonu, hangi baskı bu diyeceksiniz. Bu 6.45'inki, onu getirdim. Biraz nostaljik olsun diye benim ilk aldığım Silmarillion buydu. Artık piyasada yok. Itaki Yayınları'nın çok güzel beyaz kaplı bir Silmarillion'u var piyasada. Silmarillion'la devam etmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü Tolkien evreninin üzerine kurulduğu temelleri bu kitapta görüyoruz. Birinci Çağ ve öncesi, Orta Dünya'nın yaratılışı, bütün hikayenin başlangıcı detaylarıyla oldukça net bir şekilde veriliyor. Ancak burada nete tabii bir parantez açmak istiyorum. Çok fazla olay, çok fazla isim, her şey çok fazla. Karışık bir kitap. İlk okuyuşta belki bir şey ifade etmeyebilir, kafanız çok karışabilir. O yüzden bir süre kendinizi dinlendirdikten sonra ikinci turu faydalı görürüm bu kitapta ben hep. Ancak Tolkien dünyasını tam anlamıyla artık derinliklerine inmek istiyorum, ben bu kitapta çok beğendim diyorsanız kitabınız Silmarillion. Buradaki detaylar, buradaki olaylar bu iki kitabı okurken aklınıza düşen bazı soru işaretlerini net olarak cevaplayacak ama yeni soru işaretleri de yaratacak, o ayrı bir nokta. Silmarillion 3. Hobbit'le başlıyoruz. Yüzüklerin Efendisi'ne devam ediyoruz. Silmarillion'la yapı iyice sağlamlaştırıyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Benim kendi kişisel tercihim Bitmemiş Öyküler kitabıdır.
Bu da en az bir Silmarillion kadar kalındır. Burada oradaki boşlukları doldurabileceğiniz bir kitap olarak düşünün bunu. Silmarillion'un açtığı o başlattığı o soruları, kafanızdaki o soru işaretlerini de bu kitapla kapama şansınız var. Bu da oradaki dediğim gibi bazı açıkları tamamlayan kitap. Buradan devam edersek ben kendimce yine devam ediyorum tabii. Beren ve Lúthien'e geçerim. Neden? Çünkü Tolkien'in fantezi ve mitoloji dünyası kadar biraz da o romantik tarafını gösteren bir hikaye. O Beren Lúthien karakterleriyle kendisini ve eşini eşleştirmesi, güzel detayları olan, hikayesi yine içindeki hikayeden daha güzel bir kitap belki de. Ayrıca bir farkı da tekrar eder. Birkaç kez aynı hikayeyi okuyacaksınız ama farklı bakış açıları, farklı gözlerden. O açıdan da bana ilginç geliyor. O yüzden bunu öneririm hemen arkalarından. Daha sonrasında Gondolin'in düşüşü okuması kolay ama sağlam yazılmış bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Güzel bir hikayesi var. O yüzden Gondolin'in düşüşünü de bir arkaya koyacağım. En son artık bunların hepsini bitirdikten sonrasında, ki artık buraya kadar geldiyseniz zaten Tolkien dünyasının içindesiniz demektir. Birçok fikri, birçok olayın gelişimini, birçok olan karakteri anlamışız demektir. O zaman buradan Húrin'in çocuklarına devam edebiliriz. Çünkü Tolkien'in tamamlamaya en yakın olduğu bu ikisinin dışındaki roman budur. Bayağı başarılı bir hikaye bence. İyi bir hikayesi var. İyi bir roman, iyi bir hikaye. Húrin'in çocukları da bütün bu grubu hallettikten sonra bence okunması gereken kitaptır. Benim için Tolkien grubunun sıralanması bu şekilde. Size göre farklı olabilir. Yorum bölümüne yazarsanız duymak isterim. Hoşuma da gider. Ancak eğer bana soruyorsanız başlangıcı Hobbit'le yaparım, Yüzüklerin Efendisi'yle devam eder. Sonra da Silmarillion'a geçerim. Sonrası dediğim gibi size kalmış ama ben kendi sıralamamı yaptım. Şimdi ikinci bölüme devam ediyoruz. Evet, videomuzun ikinci bölümünde Tolkien'in Türkçe'ye çevrilmiş diğer romanlarını veya hikayelerini inceleyeceğiz. İlk olarak bu Tolkien'in Mirası diye bir set çıkartıldı. Görmüşsünüzdür büyük ihtimalle piyasada. Güzel bir set, şık öncelikle. İçinde Tom Bombadil'in maceraları, Roverandom, Hobbit, Hemle Çiftçi Haydut ve Büyük Wooden Demircisi var. Bu hikayeleri birebir Orta Dünya ile bağdaştıramayız. Bunlar daha çok Tolkien'in Orta Çağ İngiliz folkloruna ve o kültürün edebiyatına olan merakından dolayı yazdığı hikayeler. Şimdi burada bir Tom Bombadil'in maceraları tabii oldukça isim olarak da tanıdık geliyor bize ama bu aslına bakarsak bir şiir kitabı, o bildiğimiz macera kitaplarından değil. Burada daha çok Tolkien'in yazarlık yeteneklerinin yanında da o şiir yazabilme yeteneğini sergilediği bir toplama bir kitap görüyoruz. Diğerleri de kısa hikayeler. Hiçbirinden öyle o Yüzüklerin Efendisi, Hobbit veya Silmarillion tadında bir hava bulmanız mümkün değil bu hikayelerin. Buradan hemen diğer kitaplara geçeceğim. Roverandom, bu Itaki'nin yayınladığı çok şık kapağıyla. Bu kitabın içindeki hikayedense kitabın hikayesi daha egzantrik. Tolkien ailesi çıktı bir tatilde, o zaman çocukları küçük, oğlu oyuncak köpeğini kaybediyor ve buna çok üzülüyor. O da onu, üzüntüsünü azaltmak için hikayeler uydurmaya başlıyor. Ancak o kadar güzel şeyler çıkıyor ki sonunda böyle bir kitapçık yapıyorlar. Eğer ilginizi çekerse okuyabileceğiniz bir eser. Daha sonrasında Sigurd ve Gudrun efsanesi var yine Itaki'den. Bu da Tolkien'in o eski Norse hikayelerine olan ilgisinin bir sonucu. Konusunu merak edenlerin almasını tavsiye ederim. Özellikle konuya yakın hissediyorsanız kendinizi deneyebilirsiniz. Daha sonrasında Tehlikeli Diyar'dan öyküler var. Bunun içinde buradaki Roverandom ve Hobbit'i çıkarttıktan sonra geri kalan hikayelerin tek kitap hali. Böyle olmasın, tek kitap olsun, az yer tutsun diyorsanız bunu tercih edebiliyorsunuz. Evet,
Şimdi Kullervo'nun hikayesi, kendisinin adı çok fazla ön plana çıkmamış bir hikaye bu ama Tolkien'in kendi sözleriyle ilk çağ efsanesinin temeli, yani yazdığım mitolojiyi kurarken ilk taslağım bu diyor. Buradaki kahraman da Húrin'in çocuklarındaki Túrin'in yaratılmasında esin kaynağı oluyor. Aslında Tolkien'in bir şekilde kendi mitolojisini yaratırken, kendi dünyasını, evrenini yaratırken ilk taslak çalışması diyebileceğimiz bir hikaye. Meraklısına o sıralamayı tamamladıktan sonra öneririm. En azından bir göz gezdirmesini, güzel bir hikaye. Daha sonrasında benim kendi favorim var. Noel Baba'dan Mektuplar. Hikaye o ki her Aralık ayında çocuklar ufakken, Tolkien'in çocukları ufakken her Aralık ayında Noel Baba'dan onlara bir mektup geliyor. Tolkien de bunu çocuklarına okuyup onların iyi vakit geçirmesini sağlıyor. Tabii ki tahmin ediyoruz mektupları yazan Tolkien. Kitabın güzelliği mektupların orijinal hallerinin fotoğrafının olması, illüstrasyonların, yazıların her biri fotoğraflı şekilde kitabın içinde var. Bence efsane bir eser. Oldukça başarılı. Hemen buradan hareketle 6.45'e gidiyorum. Hatırlayanlar olacaktır. Bir dönemin Yüzüklerin Efendisi, Orta Dünya kitaplarını basan bir basım eviydi ama sonra tahminimce telif haklarından dolayı piyasada artık kalmadılar. Bunları bulmak için biraz uğraşmanız gerekiyor. İlk kitabımız Michael Cohen'ın bir Tolkien biyografisi. Çok böyle derin, acayip şeyler anlatan bir kitap değil ama zamanında tek olduğu için oldukça değerli bir kaynaktı. Daha sonrasında Masallar kitabımız geliyor. Yine bu kitapta 3 öyküsü var Tolkien'in. Büyük Wooden'lı Demirci, Hamle Çiftçi ve Niggle'ın Yaprakları bu kitapta bulunan hikayeler. Güzel bir çalışma aslına bakarsanız. Yine bunu tabii dönemine göre değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu kitaplar çıktığında Türkiye'de Orta Dünya ile ilgili çok fazla bir şey yoktu bulabileceğiniz. Hemen arkasından Kayıp Öyküler kitabı 2. Ben bu kitabın birincisini hiçbir zaman rafta göremedim. O yüzden de alamadım. Elimde de bir tek ikinci sayısı var. Artık öyle bir durum. Sadece görmeniz için getirdiğim bir kitap. Evet, bu ilginç bir parça. Peri masalları üzerine çok bilindik bir hikayesi değil. Çok popüler bir hikaye değil aslında ama bunun basılmış olması beni hep şaşırtmıştır. O yüzden 6.45'inde hakkını vermek gerekiyor bu konuda. Rover Annov'un kendi versiyonları. Hikaye aynı, kapak değişik. Evet, bu noktada güç yüzüklerine dair sanırım kitabın başlığı her şeyi anlatıyor tamamıyla. 6.45'in yayınladığı ilginç eserlerden biri de bu. Şimdi bu noktada yine kendi favorilerimden biri, bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim, Humphrey Carpenter'ın Tolkien için hazırladığı biyografi yazısı kitabı. Ben bunun orijinalini okudum, çok başarılıydı. Türkçesinde okumuş olmaktan dolayı çok mutluyum. O yüzden İş Bankası yayınlarına çok teşekkür etmek istiyorum ben buradan. Gerçekten çok değerli bir eserin bizim dilimize çevrilmiş olması da çok mutluluk verici bir olay. İyi bir kitaptır, iyi bir çalışmadır. Bunu kesinlikle, eğer meraklısıysanız, Tolkien'i öğrenmek istiyorsanız, az da olsa bir fikrim olsun diyorsanız kitabınız bu. Bence çok faydalı bir eser. Şimdi buradan 3. bölüme geçiyoruz. Evet, videomuzun son bölümündeyiz. Burada da Tolkien'in Türkçe'ye çevrilmemiş, yabancı dilde basılmış olan kitaplarından örnekler göreceğiz. İlk örneğimiz Tolkien'in Mr. Bliss isimli kitabı. Aslında yazdığı ilk çocuk kitabı bu diyebiliriz. Burada Mr. Bliss isimli bir karakterin gün içinde yaptığı şeyler anlatılıyor. Yanına da Tolkien kendi çizdiği resimlerle hikayeyi destekliyor. Tam bir çocuk kitabı bu. Hemen bunun arkasından The Lay of Atru and Itrun. Bu bir Breton hikayesi. Yine Tolkien'in o İngiliz kültürüne olan hayranlığının bir sonucu doğal olarak. Burada Atru denen oluşum Lord. Itrun dediğinizde Lady. Lord and Lady aslında ismi. Bir şiir kitabı, 508 satırlık. Tolkien'in hikaye, roman yazma yeteneğinin yanında çok ciddi bir şiir yazma yeteneği de var. Onun bir
eseri, çalışmasının bir eseri. Hemen arkasından The Fall of Arthur. Burada da yine bir ortaçağ hikayesine, o yuvarlak masa şövalyeleri, bir fantastik hikaye aslında. Kral Arthur'a gidiyoruz. 1000 küsür satırlık bir şiir karşımıza çıkan, ancak Tolkien bunu tamamlayamamış ne yazık ki. Bir şiir kitabı yine. Finn and Hengest, 2 adet Anglo-Sakson karakterin maceralarını anlatan bir kitap. Bu karakterler Beowulf'ta da geçiyorlar. O yüzden yine Tolkien'in o İskandinav kültürüne olan saygı duruşlarından biri bu. Evet, burada Tree and Leaf var. Biraz daha söyleyeyim, Niggle'ın Yaprakları 6.45'ten çıkan ve peri masalları üzerine. O iki hikayenin tek kitapta birleşmiş hali. Açıkçası ben o iki kitabı hikayeyi yabancı baskıda ayrı ayrı görememiştim. Bu şekilde var. Bunu aldım ama 6.45'ten onların iki ayrı kitap olarak çıkması ilginç bir detay. Hala bu noktadayım ben. Bunun arkasından Sir Gawain and the Green Knight. Burada da yine yuvarlak masa şövalyesi hikayesi, yine bir Kral Arthur hikayesi. Yeşil zırhlı bir şövalyenin onlara meydan okumasından sonra gelişen olaylar. Bu bir kaset bu arada, kitap değil. Okunmuş HarperCollins'in audiobooklarından. Güzel bir koleksiyon parçası olacağını düşündüğüm için aldığım bir ürün bu. Daha sonrasında tabii Beowulf, Tolkien'in büyük hayranlık duyduğu bir eski Norse sagası. Kendisinin onun üzerine yaptığı o çalışmanın kitaplaştırılmış hali bu oğlu tarafından. İlginç bir eser. Eğer meraklısıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu noktada bir şey belirtmek istiyorum ben. Bazı videolarda gördüğüm bir detayı düzeltmek istiyorum. Şimdi bu Orta Dünya'nın Tarihi isimli bir seri var. Hikayelerin yabancı basımları, o araları dolduran detayların yabancı basımları var. Burada en çok gördüğünüz HarperCollins'in çıkarttığı seridir. Bunlar volümdür. Bu mesela 12, 10, 19 mu 18 tane mi ne bunlar? Böyle bir seri var. Yalnız burada şöyle bir dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Sonuçta ucuz kitaplar değil, hepsi pound karşılığı geliyor. Bir emek sarf edip almaya kalkarsanız bu detayı bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu HarperCollins versiyonu Orta Dünya tarihinin. Bir de Houghton ve Mifflin denen bir yayın evinin daha aynı isimle serisi var. Onlar da volüm gidiyor. Baktığınız vakit o yüzden karışmamaları gerek. Bu şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Birinin kenarı, paspasının kenarı siyahtır, diğerinin bakır rengidir. İkisi ayrı serilerdir. Birbirleriyle karıştırmamanız için bu detayı da vermek istedim. Burada da yine gördüğünüz gibi hani araları dolduracak olan bilgileri bu şekilde daha şık olarak ve biraz daha detaylı şekilde bulabileceğiniz kitaplar bunlar. Şimdi burada iki tane yine favorim geliyor. İlki acemiler için Orta Dünya Kılavuzu. Aklınıza gelebilecek birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz, tamamen olayın acemilerine için hazırlanmış olan bir kitap bu. Güzel bir ürün. İçinde görebileceğiniz bir sürü detay var. Öğrenebileceğiniz bir sürü detay var. Bunu internetten bulabiliyorsunuz. Diğerleri gibi tabii. Ama yani burada da bu tür kitaplar var ama bu yok ne yazık ki kitap evlerimizde. O yüzden tavsiye ederim. Ve Tolkien dünyasını biliyorum diyen herkesin el kitabı. Net. En çok fikir aldığımız Robert Foster'ın The Complete Guide of Middle-earth. Bu hemen hemen Tolkien'le ilgilenen birçok, böyle ben artık bu işi biliyorum, noyeniyim diyen birçok kişinin kitaplığında vardır. Çünkü gayet zengin içeriği olan, gayet net bilgiler veren çok başarılı bir çalışmadır. İnternet üzerinde bulabiliyorsunuz, eBay'de, Amazon'da, hepsinde mevcut bir kitap. Gerçekten de faydalı bir kitaptır. Merak ettiğiniz birçok soruya hem bu üzerinden cevap bulabilirsiniz. Evet, benim için çok eğlenceli bir video oldu. Umarım sizin için de eğlenceli ve iyi kötü bilgilendirici olmuştur. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.
Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.